Merhaba arkadaşlar. Tarihte devletler ve imparatorluklar topraklarını genişletmek, başka uygarlıkların zenginliklerini ele geçirmek ve daha pek çok sebepten dolayı birbirleriyle savaşmıştır. Bu yüzden şehirler dışarıdan gelen saldırılara karşı korunmak için surlarla çevrilmiştir. Ayrıca kaleler yapılmıştır. Bu videoda eski çağlarda kullanılan 3 tane kuşatma silahından ya da diğer bir deyişle kuşatma aracından bahsedeceğim. Bu 3 kuşatma aracı tarihte yaygın olarak kullanılmış kuşatma aracıdır. Şehir ve kale kuşatmalarında kullanılan kuşatma araçlarından biri koçbaşıdır. Koçbaşı tekerlekleri olan tahtadan yapılma, halatlarla parçaları birbirine birleştirilmiş bir araçtır. Ortasında tepesinden aşağıya halatla sarkan uzun bir kütük bulunur. Bu kütüğün ucunda demir bir başlık vardır. Bu kuşatma silahı askerler tarafından ittirilerek taşınırdı. Savaş sırasında şehirlerin ve kalelerin kapılarına getirilirdi. Sonrasında ortasında bulunan kütük ile şehrin ve kalenin kapısına darbe indirilirdi. Bir süre sonra kapı dayanamaz ve kırılırdı. Böylece şehri ya da kaleyi ele geçirmek kolaylaşırdı. Koçbaşının üzeri başta ateş olmak üzere saldırılara karşı korumak için genellikle hayvan postuyla kapatılırdı. Şehir ve kale kuşatmalarında kullanılan ikinci kuşatma aracı kuşatma kulesiydi. Kuşatma kuleleri tahtadan yapılma, tekerlekleri olan hareket eden kulelerdi. Askerler tarafından ittirilerek hareket ettirilen kulelerdi. Bu yüksek kuleler şehir ve kalelerin surlarının yanına getirilirdi. Kuşatma kulesinin içinde askerlerin kulenin tepesine çıkabilmesi için merdivenler ve katlar bulunurdu. Ayrıca bu kuşatma kuleleri askerlerin korunaklı bir şekilde surlara çıkabilmesini sağlardı. Kuşatma kulelerinin üzeri ateş ve benzeri saldırılara karşı korumak için genellikle hayvan postlarıyla kaplanırdı. Üçüncü kuşatma aracımız merdiven. Merdiven şehir ve kale surlarının tepesine çıkmak için kullanılan bir araçtı. Merdivenlerin uzunluğu genellikle kalelerin ve şehirlerin surları kadar uzunlukta ve hatta daha uzun olabiliyordu. Ayrıca bu merdivenlerin ucunda kancalar vardı. Bu da duvarın tepesine tutunabilmesini sağlıyordu. Merdivenler hızlı ve etkili kuşatmalarda tercih ediliyordu. Askerler hızlı bir şekilde merdivenleri taşıyor ve yerleştiriyordu. Kuşatma sırasında merdiven kullanıldığında merdivenin etrafı savunmasız kalıyordu. Bu yüzden merdivenden çıkan askerler genellikle merdivenden çıkarken savunmasız kalıyordu. Bu saydığım 3 yaygın kuşatma aracının dışında tarihte savaşlarda kullanılan pek çok kuşatma aracı da vardır. Mancılık ve top bu kuşatma araçlarından bazılarıdır. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi unutmayın. Görüş ve düşüncelerinizi yorumlarda paylaşabilirsiniz. Ayrıca yeni videoları yakından takip edebilmek için kanalıma abone olabilir ve bildirimleri açabilirsiniz. Sağlıklı ve mutlu günler dilerim. Hoşça kalın.